Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere kripto dünyasının farklı bir yüzüyle tanıştıracağız. Bunu ilk defa duyan arkadaşlar da olabilir, daha öncesinde farklı şekillerde deneyimlemiş de olabilirsiniz. Şimdi burada testnet'ten bahsedeceğiz. Testnet'e başlamadan önce de videonun sonunda da güzel bir örnekle birlikte videoyu tamamlayacağız. Videoyu sonuna kadar adım adım takip ederseniz hem siz testnet nedir onu öğreneceksiniz hem de iyi bir projeye testnet yapmış olacağız birlikte. Şimdi öncelikli olarak kripto dünyasında projeler geliştirilmeden ya da ortaya çıkmadan önce mutlaka test edilmesi gerekiyor. Burada da iki yöntem var. Bir test ağımız var, bir de mainnet dediğimiz ana ağ, şu an hepimizin kullandığı aktif ağlar. Şimdi testnetlerde biz bu ağları deniyoruz. Bu projeler olabilir, platformlar olabilir, oyunlar olabilir, her şey olabilir. Birçok farklı testnet türü var. Bazısında da ağlara node oluyoruz, validatör oluyoruz. Bunun gibi birçok özelliğiyle testnetleri kullanıyoruz. Bunun iki tür avantajı var projeler açısından. Bir, daha düşük maliyetler kullanarak birçok insanın testnet yaptırarak ağlarının güvenilirliğini test ediyorlar ve maliyetlerini düşük tutarak yapıyorlar. Çünkü bunun sonunda size ödül dağıtıyorlar çoğunlukla airdrop olarak. Ya kullandığınız ağın token'ını veriyor ya da başka NFT veriyor vesaire vesaire. Peki bunlar çok değerli olabiliyor mu? Hemen bir iki örnekle size göstereyim. Mesela Mina protokolü hepiniz biliyorsunuz. 2021 yılında testnet yaptılar ve binlerce Mina token'ı bu testnete katılanlara dağıttılar. Gene bildiğiniz örneklerden gideyim size. Casper Network. Casper'da çok fazla duyuyorsunuz ve piyasada çok da iyi bir proje. Bu da yaklaşık olarak cüzdan başına 25.000 Casper dağıtmıştı. Şimdi testnetin temel mantığı bu. Yani ödül kısmını da bir kenara bırakın. Ödül kazanabilirsiniz, kazanamazsınız. Bütün platformları herhangi bir maliyet ve kayıp yaşamadan test etmiş oluyorsunuz. Bu da sizin ileride kullandığınızda karşılaşabileceğiniz sorunları önceden bilmenizi sağlayacak. Mesela DeFi platformlarına para yatırıyorsunuz. Olası bir hatada paranızı kaybedebilirsiniz. Veya PancakeSwap'ta işlem yapıyorsunuz. Hatayla karşılaştınız. Nasıl çözerken para kaybedebilirsiniz. İşte testnetler bunun öncesinde işlem yapıldığı için siz burada herhangi bir mali kayıp yaşamadan test yaparak bu işlemleri halledebiliyorsunuz. Şimdi biz testnet ile ilgili de yeni bir web sitesi oluşturduk. Aşağı açıklamalar kısmına da bırakırım. testnet.pusulafinans.com. Şimdi bu siteye biz bütün testnetleri, güncel olanları, aktif olanları ekleyeceğiz ve siz de buradan rahatlıkla bildirimlerini açarak takip edebilirsiniz. Testnetler oldukça keyifli ve önemlidir. Hem cüzdanları kullanmayı öğreneceksiniz hem de bu cüzdanlarla işlem yapmayı öğreneceksiniz. O yüzden de bol bol testnet yaparak bütün sisteme ve ekosisteme rahatlıkla hakim olabilirsiniz. Neden önemli? MetaMask kullanmayı öğrenebilirsiniz. İşte Near Wallet kullanmayı, bir sürü cüzdan var. Terra Station gibi. Bu cüzdanların hepsini çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki biz bunları da söyledikten sonra hemen bakalım. Şimdi Neptün'ün testnetini hep birlikte yapalım. Bu önemli de bir test. Şimdi öncelikle Neptün'ün ne işe yaradığını hemen bakalım. Ben şimdi şuradan açıyorum. Burada önemli olan aslında son dönemde çokça yaşadığım işte hacklenmeler, cüzdanların çalınması, kendi portföyünüzde ya da kripto varlıklarınızın tehlikede olması gibi durum kripto piyasasında hep mümkün. İşte Neptün de buna bir çözüm olarak bir sigorta fonu olarak geliyor aslında, platform olarak. Ve destekçilerine baktığımız zaman destekleri içinde Animoca Brands var, Coinbase Ventures var, OKEx var, Huobi Ventures gibi büyük platformlar ve merkezi borsalarda buna destekte bulunuyor. Şimdi biz bu platformun testnetine katılacağız. Hazır yeni yayınlanmış bir testnet. Hem siz testnetin mantığını daha iyi anlamış olacaksınız hem de bu konuda işlemlerimizi de yapmış olacağız. Hemen geçiyorum. Şimdi testnetlerde önemli olan şey bir cüzdana sahip olmak ki biz Neptün'ün testneti için MetaMask cüzdan kullanacağız. Eğer MetaMask kurulumunu da bilmiyorsanız sağ üstte linkini bıraktım. Detaylı şekilde MetaMask'ın nasıl kurulacağına bakabilirsiniz. Şimdi ben buradan MetaMask cüzdanıma basıyorum ve burada benden testnet ağını istiyor. Şimdi testnet ağına nasıl geçerim? Şuradaki ağlar kısmına basıyorum. Bakın burada birçok ağ var. Yani siz de ekleyebilirsiniz ya da sonradan bulabilirsiniz. Şurada Rapston testnet ağını seçiyorum ve bu ağa geliyorum. Burada testnet için size token lazım olacak. Bu tokenları nasıl alacaksınız? Şimdi her testnet ağını yayınlayanlar genellikle tokenları almanız için de size bir site yayınlamış oluyorlar. Mesela ben bu siteyi de aşağı açıklamalar kısmına hem de web sitemizde yazının içerisinde koyduk. Buraya geliyoruz.
buradaki kısımdan Kovan ya da Ropsten diyor. Biz Ropsten ağını kullanacağımız için onu seçiyoruz seçenek olarak ve cüzdanımızı bağlıyoruz. Burada MetaMask cüzdanımızı da bağla diyoruz ve şu an cüzdanımızı bağladı. Ben daha öncesinde denemek için yaptığım için burada DAI ve NFT token diye 2 tane şeyin değerini gösteriyor bana. Sizde bunlar 0 olarak gelecek. Siz bunları almak için şunu yapıyorsunuz. Şuradaki butona basıyorsunuz. MetaMask cüzdanınızı açıyor. Ve MetaMask'ınızdan onayla diyorsunuz. Bir süre bekletecek sizi MetaMask'ınızda onayını gerçekleştirene kadar. Onayı gerçekleştirdiğinde şuradaki rakama dikkat edin. Miktarı artacak ve bana test tokenlarımı vermiş olacak. Şu an onayladı transaction'ı ve test token gördüğünüz gibi geldi DAI'ler. Aynı işlemi NPM token içinde yapacağız. Yani Neptune token'ın içinde yapacağız. Gelen MetaMask'ı onaylıyorum ve işlemin bitmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi diğerinin de onayı gerçekleşti. Artık ben test tokenlarıma sahibim. Şimdi platforma gidiyoruz. Hemen platforma da geçelim. Şimdi bunu da zaten açıklamalar kısmına koyarım. test.neptunemitool.com diye. Şimdi burada sağda Connect Wallet var. Buna basıyorum ve MetaMask cüzdanımı bağla diyor. Bağla diyorum ve buradan benden onay isteyecek MetaMask cüzdanıma bağlanabilmesi için. Şimdi bu onayı bağla diyorum ve şu an cüzdanımı ben bu platforma bağlamış oldum. Platforma geldiğiniz zaman şurada açık olan kontratları görüyorsunuz. Bunların hepsi herhangi bir firma. Zaten burada önemli değil. Miktar ya da hangi firma olduğunun hiçbir önemi yok. Biz burada yapacağımız işlemler 2 tane. Bu işlemin 2 tanesini yapacağız ve daha sonrasında da ilerleyen vakitte de diğer işlemlerini yapacağız. Şimdi detaylarına baktığımız zaman şimdi aslında biz bu platformu test edeceğiz ve olası bir hatayla karşılaştığımızda bu hataları da ekibe bildireceğiz. Çünkü testnetlerde bunlar önemli parametreler. Karşılaştığınız bir hata olabilir ya da kendinizin fark ettiği bir hata olabilir. Bunları ekiple paylaşmanız size ekstra puanlar ve olabilecek airdrop'larda da yüksek miktarlarda airdrop olmasını, yani daha fazla token kazanmanızı sağlayacak şeylerdir. O yüzden bunlara dikkat ederek hepsini adım adım yapabilirsiniz. Şimdi burada herhangi birini seçebiliriz. Mesela biz bunu seçelim. Siz buradaki tekrar home kısmına geleyim. Şunu söyleyeyim. Buradaki hepsinin bütün parametrelerini de yapabilirsiniz. Çünkü testnetlerde siteyi de kullanmak önemli. Buradaki bütün butonlara basın. Bütün parametrelerin içerisine işlem yapın. Buradaki bütün onayları yapın ki bütün hepsini kullanmış olabilirsiniz. Şimdi ben örnek olarak bir tane yapacağım ama siz bunların hepsini tek tek diğer platformlar içinde deneyebilirsiniz. Yani bunların içerisindeki her bir protokolü bu işlemleri yapın. Şimdi girdiğinizde size 4 tane seçenek sunuyorum. Birincisi aslında fon teminatı demek. Şimdi biz birincisinden başlayalım. Şimdi bunu seçtiğim zaman karşıma bir tane uyarılar sayfası geliyor. Şimdi ben bu uyarıların hepsini kabul ediyorum. Ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Şimdi geçtiğim zaman benim yatırmam gereken miktarı söylüyor bunu. Bu kendim belirliyorum miktarı. Örnek olarak 3000 miktarını belirleyin. Burada hangi periyotlar için, yani buradaki periyotlar sizin belirleyeceğiniz periyotlar. Örnek olarak Nisan'ı seçtim. Nisan'ı seçtikten sonra bakın bana yüzde ne kadarlık bir fee olduğunu, ne kadarlık bir DAI keseceğini ve ne kadarın sonunda tekrar bunu claim edebileceğim, tekrar alabileceğimi söylüyor. Şimdi ben bunun için öncelikle approve yapıyorum. Önce DAI'nin kullanım limitini onaylıyorum aslında MetaMask içerisinde. Onayla diyorum. İşlemimizi onayladı. Şimdi tekrardan DAI'yi açtığımız için artık sonrasında işlemi yatırma kısmına geçeceğiz. Şimdi burada tekrardan bu butona basıyorum ve MetaMask'ımı da tekrardan onaylıyorum. Burada Ethereum ağı olduğu için buradaki fee'ler de gerçeğe yakın fee'ler olarak görünebiliyor. Yani şu an bana 0.35 Ethereum istedi. Mesela bunu yapacak bir şey yok. Onaylayacağız. Burası test ağı. Gerçek ağlarda da bu fee'lerle karşılaşabilirsiniz. Bunu unutmayın. Yani Ethereum özelinde söylediğim gibi. Bu arada unutmadan da tekrardan eğer cüzdanınızda hiç test ağında Ethereum yoksa yazımızda da aşağı açıklamalar kısmında test ağı için muslukları bırakırım. Oradan da girip Ethereum alabilirsiniz. Cüzdanınızda Ethereum bulundurmazsanız bu işlemlerin hiçbirini yapamazsınız. Baştan tekrardan uyarayım ve mutlaka da sitemizdeki yazıyı baştan sona bir kere okuyun ve onunla işlemleri yapın. Testnet'i bir kere yaptıktan sonra, tamamladıktan sonra zaten diğer işlemler birbirinin aynısı. Tekrarını yapabilirsiniz günlük olarak. Bunda bir sıkıntı yok. Evet, onaylandı. Artık İki işlemi de gerçekleştirmiş oldum. Transaction'larımı da onayladı. Poliçelerime geldiğim zaman, şimdi home kısmından poliçelerime geldiğim zaman gördüğünüz gibi bir sonraki yaptığım poliçe de buraya eklenmiş oldu. Poliçeler kısmıma geldiğim zaman zaten daha önceki yaptığım poliçeleri görebiliyorum burada. Şimdi diğer bir kısım likidite ekleme kısmına geleceğiz. Burada da herhangi bir daha öncesinde eklendiğim vardı.
Şimdi ben tekrardan size baştan göstereyim. Şimdi home kısmına geliyoruz, yani ana sayfamıza. Burada herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Hiçbirinin bir önemi yok. Biz herhangi bir tanesini seçelim. Şimdi ben buraya provider liquid'i de ekleyeceğim. Yani teminat ekleyeceğim başkaları için. İlkinde biz kendimiz teminat almıştık. Şimdi de teminat ekleyeceğiz. Şimdi burada da sayfasına giriyorum. Yapacağım işlemler basit. Bunu kabul ediyorum. Next diyorum. Şimdi burada hem benden NPM yani Neptune'in token'ını istiyor. Artı DAI yani stabil coin istiyor. Burada zaten miktarları siz belirleyebiliyorsunuz. Minimum 250 olmasını istiyor. Biz mesela buraya 1000 tane, buraya da 5000 tane olarak istediğiniz sayıları verebilirsiniz. Bunun sonunda size bir likitte token oluşturacak. Burada her ikisi içinde, hem DAI içinde hem de Neptune token içinde approve işlemi yapacağız. Daha sonrasında yatırma işlemi yapacağız ve işlemlerin hepsini bitirmiş olacağız. Şimdi approve yapıyorum önce. MetaMask'ımda onaylıyorum. İşlemim onaylandı. Şimdi aynı işlemi tekrar Neptune token içinde yapacağım. O da onaylandı. Bazen onaylanmalar uzun sürebiliyor. Şimdi yapacağım işlem, tekrardan onay vereceğim. Provider liquid'i yani liquid'i de ekleyeceğim. Onaylıyorum. Evet, bunu da onayladıktan sonra artık işlemimizi tamamlamış olduk, testnetimizi. Şimdi hem liquidity kısmında hem de diğer kısımda işlemlerimizi bitirdik. Şimdi artık ana sayfaya geldiğim zaman siz bu işlemlerin hepsini bu diğer pool'larda da yani havuzlarda farklı firmalarda yapabilirsiniz. Unutmadan altını çizeyim. Buradaki her yeri mutlaka dokunun. Bütün tuşlarına, sosyal medya hesaplarına, Discord hesaplarına vesaire hepsini de gezin. Ve gerçekten karşılaştığınız hatalar varsa da bu hataları mutlaka report edin. Yani oraya bildirin ve bu şekilde de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bazen çok yavaşlayabilir, işlemleriniz çok uzun sürebilir. O yüzden de bu işlemleri yaparken sabırlı olmanızda ve bunun bir testnet ağı olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bol bol işlemler yaparak buradaki testneti bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Testnetin sonunda da şimdi aşağı açıklamalar kısmına bıraktığım bir tane link var. Yani orada katıl linki gibi. O linke tıklayıp oradaki işte sosyal medya, Twitter, Telegram hesaplarının hepsini takip ederek ekstradan puan kazanabilirsiniz. Çünkü buradaki mantık şu şekilde. Normal ödülün yanında bir de liderlik tablosu var. Bu tabloya girdiğinizde hemen şuradan tabloyu da göstereyim size. Burada yaptığınız her işlemle puan kazanıyorsunuz. Hata bildirdiğinizde 1000 puan, yaptığınız her işlemde de 20 puan kazanıyorsunuz. O verdiğim aşağı açıklama kısmındaki linki doldurarak buraya katılabilirsiniz. Burada aldığınız puanlarla da farklı bir ödül yarışması var. O ödül yarışmasına da katılmış oluyorsunuz. Hem bunu kullanabilirsiniz hem de bunu. Baktığınız zaman şu an toplamda da 1000 kişinin bu işlemi yaptığını görüyorsunuz. Yani bu testnete katıldığını görüyorsunuz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hem bu testnetlerle ilgili diğer kripto tüm gelişmelerle ilgili bizi Twitter ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Soru, görüş ve yorumlarınızı da aşağı yorumlar kısmına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.